Karadeniz'den, Samsun'dan, hatta Bafra'dan herkese merhaba. Bu hafta sonu rotamızı Karadeniz'e çevirdik. Biraz puslu bir hava var. Karadeniz'in malum havalarındandır ama biz şimdi ilk gün Bafra'dan başlayacağız gezimize. İkinci günde Samsun merkezi size göstermek istiyorum. Önemli bir tarihi var bu bölgenin. Çünkü Hititlerin Hattuşaş'a geçmeden önce burayı da başkent ilan ettikleri bir varsayım var. Tabii ki de çok güzel lezzetleri var. İçinden Kızılırmak geçiyor. Buranın toprakları tabii ki çok verimli, çok bereketli. Bafra gezisi Defne'nin kameramanlığında başlar. Hadi buyurun. Türkiye'nin en büyük nehirlerinden Kızılırmak'ın önündeyim şu anda. Kızılırmak bildiğiniz gibi Samsun, Bafra'nın içinden geçip Karadeniz'e dökülüyor ve Kızılırmak'ın da üstündeki Çetinkaya Köprüsü'nü size göstermek istiyorum. Bu köprünün şöyle bir hikayesi var. Hani köprüden geçti gelin diye bir türkü vardır ya. O türkü burası için yazılmış işte. Burada eskiden ahşap bir köprü varmış. 650 metre uzunluğunda, çok sağlam olmayan bir köprüymüş. Ve gelin alayları bu köprünün üzerinden geçerlerdi. Ve bir düğün alayında bu köprüdeki düğün alayı, köprü yıkılıp Kızılırmak'ın sularına maalesef kapılıp ölüyorlar. Ve ondan sonra 1937 yılında burada bu köprü yapılıyor. Gelin alayı geleneği hala devam ediyor. Gelin damat buradan düğün öncesi geçer ve Kızılırmak'a bir iki tane taşını bırakır. Size de burayı göstermiş olmak istedim. Gelin biz de şöyle bir üstünden geçelim. Evet, hava biraz soğuk, biraz puslu ama Bafra'da ilk olarak Derbent Barajı'nın olduğu yere geldik. Bir 15-20 kilometre daha Bafra'nın güneyine doğru indik. Burada 90'lı yıllarda yapılan Kızılırmak'ın üzerindeki Derbent Barajı var. Ve barajın topladığı sular şu anki bulunduğumuz Boğazkaya mevkiindeki eski bir köyü sular altında bırakmış. Arkamda bir batık bir minare var. Böyle bir minareyi muhtemelen Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde de görmüşsünüzdür. Samsun'da, Bafra'da da böyle bir yer varmış demek ki. Ama etraf tam bir Karadeniz. Biraz puslu bir hava. Baharın yeşillikleri ufak ufak etrafta görünüyor. Ve bu bölgenin de toprakları çok verimli. Malum Kızılırmak tabii ki. O yüzden de etraf yemyeşil. Yani özellikle ekili alanlar çok var. Şöyle birazcık etrafı size göstermeye çalışayım. Biz de biraz Karadeniz havası alalım. Gölün etrafında birazcık yürüyüşümüzü yaptık. Size de etrafı gösterdim. Etrafta kazlar var, ördekler var, yemyeşil Karadeniz havası var zaten. Vadi Park diye bir tesise geldik. İstanbul'dan çok erken saatte çıktığımız için burada bir kahvaltımızı yapmaya başladık. Gerçekten kuymakla, omletle beraber güzel bir kahvaltı oldu. İstanbul'dan 2 saat sonra kendimizi böyle sessiz bir ortamda bulmak bize çok iyi geldi. Umarım siz de etrafın görüntülerini beğenmişsinizdir. Bafra Müzesi'ne geldik. Heyecanlıyım. Acaba benim en sevdiğim bambumlular var mı? Bafra'nın da çok önemli bir tarihi var. Milattan önce 5000'lere kadar uzanıyor. Hani bir şehre girdiğimizde söyleriz ya, burada Hititler, Frigler, Persler, Bizans, Selçuk, Osmanlı vardır. Böyle lafla söylemesi çok basit bir şeymiş gibi geliyor ama Anadolu gerçekten birçok kültüre ev sahipliği yapan ve birbirlerini de etkileyen bir bölüm, bir medeniyet olmuş durumda. Bafra'da da arkamdaki müze var. Önemli bir yer. Bir ilçeye göre de çok önemli bir yer. Çünkü buraya yakın bir İkiztepe höyüğü var. Orada
önemli arkeolojik kazılar yapılmış. Defne ile beraber müze gezmeyi biz seviyoruz. Gittiğiniz yerlerde kent müzelerini ve arkeoloji müzelerini mutlaka ziyaret edin. Anadolu'nun tarihi eşsiz. O yüzden müze gezmekte fayda var. Şimdi size çok önemli bir şey daha göstereyim. Bir arkeolojik eser. Milattan önce 3200'de çıkartılmış. İkiztepe'de mezarlıktan çıkartılan bir kafatası. Ve kafatasının arkasında da bir delik var. Bunun ameliyat izi olduğu düşünülüyor. Çünkü etrafında belli bir şişme ve iyileşme var. O zamanlarda kafatasında ameliyat yaparak içindeki kötü ruhun çıkartılıp hastalığının tedavi edildiği düşünülüyormuş. Sanki hiç dişlerini fırçalamamış. Demek ki dişlerini fırçalamamış. Çocuklar siz dişlerinizi fırçalayın. Şuna bakar mısın? Şu otu da çek. Nasıl, güzel mi altınlar? Bizimkiler daha güzel. Ama küpeleri sevdim. Defne, nereye geldik? Pideciye. Bafra deyince aklımıza gelen en önemli şey tabii ki pide. Buranın da böyle değişik kapalı bir pidesi var. Son derece böyle çıtır gözüküyor. Çıtır gözüküyor değil mi Defne? Hani ben de Trabzonluyum, Sürmeneliyim. Bizim orada da pide var ama Onlar böyle. şimdi ben şöyle çıtırdan sizin için bir tadına bakıyorum. Çok güzel. Bize afiyet olsun. Bafra gezisi devam eder. Evet, Defne'nin de söylediği gibi sigara sağlığa zararlı. Ama burada uzun dönemdir Samsun ve Bafra ismi denince akla tütün gelir. 1887'de burada Fransız Reji İdaresi tarafından tütün fabrikası kurulmuş. Hatta İstanbul'da olanlar belki bilirler, Cibali'de, bugün Kadir Has Üniversitesi'nin olduğu yerde de aynı dönemlerde yine Fransızlar bir tütün fabrikası kurmuşlar. Tabii ki Cumhuriyet döneminden sonra hepsi Tekel ismiyle millileştirilmiş. Bugün burada bir tütün müzesi var. Gelin beraber o tütünün evrimini, nasıl gelir kaynağı haline geldiğini ve nasıl paketlendiğini bir görmüş olalım. Samsun deyince bizim babalarımızın, dedelerimizin aklına gelen tütünü bir de burada görmüş olalım. Hadi buyurun. Hadi gelin. Samsun'un, Bafra'nın o kadar verimli toprakları var ki biraz önce çok güzel rengarenk tarlaların içinden geçtik. Kızılırmak'ın taşıdığı alüvyonlarla beraber etraf çok verimli bir hale gelmiş zaten. Şu anda bulunduğum bölge Bafra'daki kuş cenneti. Kuşlar Karadeniz üzerinden geçerken burada konaklıyorlarmış. Birazcık akşam hava kararmaya doğru buraya ancak vardık ama etrafta o kadar çok leylek, yılkı atları, inekler, develer var ki gerçekten çok keyifli. Yani biz leyleği havada gördük.
yerde gördük. Çok yakınına da gittik. Demek ki bundan sonra Engin Rotalar çok güzel yerler gezecek. Size şöyle birazcık olabildiğince göstermek istiyorum. Tabii onları gözümüzde daha iyi görüyoruz ama biz çok beğendik burayı. Dün size Samsun'un doğal, verimli topraklarını göstermiştik, Kızılırmak'ı gösterdik. Bugün de Türk milli mücadelesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Samsun'un dönüm noktası olmasının sebeplerini anlatmak istiyorum. Özelliği geçen Samsun'u anlatacağız. Evet, Mustafa Kemal Paşa Nutk'un başlangıcındaki ilk cümle Samsun'a 1919 yılının 19 Mayıs'ında çıktım diye başlar. Buraya çıkmasını kendi doğum günüsü ilan ediliyor. Doğru. İstanbul tabii ki işgal altındadır. Savaştan sonra hak etmediği bir şekilde anlaşma yapılmıştır. Ülkenin her tarafı yavaş yavaş farklı bahanelerle işgal edilmeye başlanmıştır. Ve donanmalar İstanbul Boğazı'ndadır. Atatürk düşman donanmalarını gördüğü zaman hepinizin bildiği gibi geldikleri gibi giderler der. Ve bu işin İstanbul'dan çözülmeyeceğini anlar. Anadolu'ya çıkmak gerekir. Anadolu'da Türkleri tekrardan yüreklendirip kurtuluş mücadelesinin başlatılması gerekir. 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a doğru yola çıkar. Aslında İstanbul hükümetinin Mustafa Kemal Paşa'ya Anadolu göndermesinin sebebi Türklerin ayaklanmasını bastırmak ve ellerindeki silahı almaktı. Ne acı ki böyle bir amaç için buraya gönderilir ama onun aklında tabii ki bambaşka şeyler vardır. Şu anda Bandırma Vapuru'nun replikası, yani birebir aslına uygun aynı şekilde yapılmış hali burada müze olarak sergileniyor. Kendisi tabii ki hurdaya çıkmış durumda. Çok yaşlı bir vapurdu kullanıldığı zaman bile. Biz Defne ile beraber, gençlerimizle beraber Samsun'un önemini ve milli mücadelenin başlangıcını burada size bugün göstermek istiyoruz. Atatürk Samsun'a geldikten sonra burada 200 kişilik İngiliz askerlerinin Rumlara destek için Samsun'a çıktığını görüyor. Samsun ve Merzifon zaten işgal edilmiş durumda ve İstanbul hükümetine Türk ayaklanmalarının bastırılmaması gerektiğini, hatta desteklenmesi gerektiğini belirtiyor. Bu tabii ki Atatürk'ün buraya gönderilmesi sebebinin tam tersi. Ve İngiliz hükümetinin de baskısıyla İstanbul hükümeti Atatürk'ü geri çağırıyor. Yani zaten Atatürk'ün yapmak istediği şeyin ne olduğu anlaşılıyor. 18 gün sonra geri çağrılıyor. Atatürk tabii ki geri dönmüyor. 30 gün sonra da Atatürk'ün tutuklanma ve idam emri İstanbul hükümeti tarafından veriliyor. İşte Atatürk böyle bir ortamda, yani idamı bile göze alıp Samsun'a ve sonrasında Havza, Erzurum, Sivas'a yola çıkıyor. Amacı tabii ki Türkleri tekrardan ayaklandırıp o milli mücadeleyi, o Kurtuluş Savaşı'nı başlatmaktı. En azından burada onun düşüncelerini, fikirlerini ve hedeflerini hissetmek çok güzel. Bu görüntüleri de çeken kameramanım Defne'ye de teşekkür ederim. Geminin alt katı sergi alanı olarak kullanılıyor. Burada Atatürk'ün 1927 yılında kaleme aldığı Nutk'un Osmanlıca orijinal basımı var. Hem Atatürk'ün eşyaları hem de Samsun'a geldiğindeki fotoğraflarını da burada görmek gerçekten çok güzel. Şimdi Defne ile beraber Bandırma Müzesi'nden çıktık. Araçla 10 dakikalık mesafede birazcık daha meydana doğru geldik. Atatürk'ün Samsun'a geldiğinde kaldığı otelin önündeyiz. Mıntıka Palas'tı zamanında ve şu anda Gazi Müzesi olarak geçiyor. 1941 yılında restore edilerek açılmış. Madem Atatürk'ün izinde Samsun'u gezmeye devam ediyoruz, gelin beraber Mıntıka Palas'ı, yani Gazi Müzesi'nde ziyaret edelim.
en sevdiğim ve gittiğim develerin ve kuşların yerine Atatürk de gitmiş eski zamanlarda. O da galiba develeri görmüş. Burada da Atatürk'ün Samsun'a çıkarken beraber olduğu 18 silah arkadaşı var. Bu bal mumu heykeller de Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Hoca tarafından yapılmış. Şimdi size gelmişken Samsun'un tarihi saat kulesini de göstereyim. Arkamdaki kule 1887 yılında yaptırılıyor. İkinci Abdülhamit tahta 1876 yılında çıkıyor ve tahta çıkışının 10. yılında birçok ilde valiliklere kendi adına saat kulesi yaptırılması emrini veriyor. Fransız bir mühendis tarafından yaptırılıyor. Bu meydan da çok hareketli. Esnafıyla, lokantalarıyla ve burada da tarihi büyük bir cami var. Samsun'un özellikle bilinen yerlerinden birisi. Gelmişken de göstermiş olayım. Ve geldik Samsun'daki en önemli simge yapılarından birisine. Samsun'daki Onur Anıtı'na, Atatürk heykeline. 1931 yılında Avusturyalı bir heykeltıraş tarafından yapılmış bu heykel. Ve Samsun deyince aklımıza gelen çocukluğumuzdan beri en önemli heykellerden birisidir. Samsunspor'un da simgesidir aslında. Tam çarşının merkezinde Gazi Müzesi'nin hemen 5 dakikalık mesafesinde bu heykeli görebilirsiniz. Heykelde Atatürk atıyla beraber şahlanmış bir vaziyette. Çok heybetli, çok asil duruyor. Ben Samsun gezisini böyle güzel, böyle anlamlı bir yerden bitirmek istiyorum. Biz Samsun'u çok sevdik. Aslında buraya daha fazla da zaman ayrılabilir. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup altına bir de yorum yazarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki gezide görüşürüz. Hoşça kalın.